kitap özeti yayımladığımız ve kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün hep birlikte Matt Haig'in o müthiş romanı Gece Yarısı Kütüphanesi'ne dalıyoruz. Hani şu hepimizin aklını kurcalayan keşkeler var ya, işte bu kitap tam da o keşkelerin, o dönüm noktalarının peşine düşüyor. Gelin bu büyüleyici hikayenin ardında yatan o derin felsefeyi beraber keşfedelim. Evet, bu soru sanırım hepimiz kendimize sormuşuzdur, değil mi? Ya şöyle yapsaydım ne olurdu diye. İşte Matt Haig'in romanı tam da bu sorunun kalbine bir ok gibi saplanıyor. Bizi alıp sonsuz olasılıklarla dolu bir labirentin içine bırakıyor adeta. Hadi bu yolculuğa ilk adımımızı atalım ve bakalım bizi neler bekliyor. Hikayemizin kahramanı Nora Seed. Ah Nora, o geçmişin omuzlarına yüklediği ağırlıkla iki büklüm olmuş bir kadın. Hayatı sanki kaçırılmış fırsatlardan ve bir türlü bitmeyen pişmanlıklardan örülmüş bir ağ gibi. Düşünsenize, verdiği her karar sanki piyanoda yanlış bir tuşa basmak gibi ve hayatı kulağa hoş gelmeyen, anlamsız bir gürültüden ibaret. Ve Nora'nın dünyası inanamayacağınız bir hızla, domino taşları gibi bir devriliyor. Bakın olaylar şöyle gelişiyor. Önce tek arkadaşı, can yoldaşı, kedisi ölüyor. Sonra sabah kalkıyor, işinden kovuluyor. Yetmiyor, öğleden sonra son piyano öğrencisi de ben artık gelmiyorum diyor. Ard arda gelen bu darbeler onu öyle bir köşeye sıkıştırıyor ki kendisini tamamen işe yaramaz, tamamen gereksiz hissediyor. Ve işte o an hayatının en karanlık, en geri dönülmez kararını veriyor. Geride bıraktığı o kısacık nottaki şu cümleler aslında içindeki o dipsiz umutsuzluğu ve ne kadar değersiz hissettiğini her şeyle anlatıyor. Artık kendi varlığının sevdiklerine bile sadece bir yük olduğunu düşünüyor ve tabiri caizse bu hayat sahnesinden çekilmeye karar veriyor. Nora o kararı verdikten sonra her şey kararıyor. Ama kendini beklediği yerde değil, çok tuhaf, çok gizemli bir yerde buluyor. Zamanın adeta donduğu bir yer. Hatta kolundaki dijital saat tam olarak 00:00'ı gösterirken kaskatı kesilmiş. İşte yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide, o arafta Nora için hiç beklemediği akıl almaz bir serüven başlamak üzere. Ve tam o anda, o sonsuz boşlukta, karşısında tanıdık bir yüz beliriyor. Lisedeki kütüphanecisi, Bayan Elm. İşte Bayan Elm, Nora'ya bulunduğu bu sihirli yerin ne olduğunu açıklıyor. Burası diyor, pişmanlıklarını telafi etmen için bir fırsat. Yaptığın her farklı seçimin seni nereye götüreceğini görebileceğin. Evet, adeta ikinci bir şans. Yani Gece Yarısı Kütüphanesi aslında Nora'nın yaşanmamış hayatlarının devasa bir arşivi. Düşünün, aldığı en ufacık, en önemsiz karar bile o raflarda yeşil kaplı bir kitaba dönüşmüş. Ve o kitaplardan her biri onu tamamen farklı bir gerçekliğe, bambaşka bir Nora'ya götürme gücüne sahip. İnanılmaz, değil mi? Peki, tamam da bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Yani Nora, bu sonsuz sayıdaki hayat arasında nasıl bir seçim yapacak? Nasıl gezinecek? İşte işin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Çünkü bu kütüphanenin de kendine göre kuralları var. Öyle rastgele değil. Aslında süreç çok basit. Şöyle işliyor. Önce bir pişmanlığını seçiyorsun. Sonra o pişmanlıkların kitabını raftan alıp açıyorsun ve hop, kendini o hayatın tam ortasında buluyorsun. Ama bir püf noktası var. O yeni hayatta en ufak bir hayal kırıklığı, en ufak bir mutsuzluk hissedersen anında kütüphaneye geri ışınlanıyorsun. Ama bir hayatı gerçekten tüm kalbinle seversen işte o zaman o hayat kalıcı olarak senin oluyor. O sayısız yeşil kitabın tam ortasında hepsinden farklı, ağır, gri kapaklı bir kitap duruyor. İşte bu, kütüphanenin kalbi, Pişmanlıklar kitabı. Ve bu öyle sıradan bir kitap falan değil. Nora'nın doğduğu andan o geceye kadar içinde biriktirdiği ne kadar pişmanlık varsa, en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi bu kitabın içinde yazılı. Nora, Pişmanlıklar kitabının o ağır sayfalarını bir çevirirken gözü bir tanesine takılıyor. Yıllardır içini bir kurt gibi kemiren, aklından bir an bile çıkmayan o en büyük pişmanlığına. En çok keşke dediği, rüyalarını süsleyen o hayatı denemek için ilk adımı atmaya karar veriyor. Ve işte Nora'nın en büyük, en ağır pişmanlığı, eski nişanlısı Dan'den düğünlerine sadece 2 gün kala ayrılmış olması. Kafasında hep aynı senaryo var. Eğer onunla evlenseydim, o hayalini kurduğumuz şirin pub'ı açsaydık her şey mükemmel olacaktı. İşte bu inançla Bayan Aim'den o hayatın kitabını istiyor.
Ve sihir gerçekleşiyor. Nora, kitabın daha ilk satırını okur okumaz kendini o hayalin tam ortasında buluyor. Gözünü bir açıyor, parmağında bir alyans var, karşısında da o hep hayalini kurduğu şirin küçük pub duruyor. İlk bakışta, evet her şey tam da hayal ettiği gibi, tek kelimeyle mükemmel görünüyor. Ama bilirsiniz, hayallerle gerçekler çoğu zaman pek de uyuşmaz. Nora bu mükemmel hayatın kapısından içeri adım attığı anda kurduğu o pembe hayallerle hayatın acımasız gerçekleri arasındaki o devasa uçurumu görmek üzere olduğundan habersiz ve o pembe tablo anında paramparça oluyor. O romantik, şirin pub meğer borç batağındaymış. Hayatının aşkı olduğunu düşündüğü Dan'in ciddi bir alkol problemi var ve daha da kötüsü Nora'yı aldatmış. Nora bir anda anlıyor ki bu mükemmel hayat aslında kaçtığı hayattan bile daha beter bir hapishaneye dönüşmüş. Aynı mutsuzluk, aynı kapana kısılmışlık hissi. İşte o an Nora için bir şimşek çakıyor sanki. Yıllardır pişmanlığını yaşadığı, uğruna yanıp tutuştuğu o hayatın aslında hayalindeki cennetle uzaktan yakından alakası olmadığını fark ediyor. Hatta belki de kendi cehenneminin sadece farklı bir dekorla süslenmiş hali olduğunu anlıyor. Ve bu ezici hayal kırıklığı hissiyle kendini yeniden gece yarısı kütüphanesinde buluyor. Kütüphaneye geri döndüğünde Bayan Elm onu o bilge sözüyle karşılıyor. Bu deneyim, Nora'ya sadece hayalini kurduğu hayatın bir yanılsama olduğunu öğretmekle kalmıyor, çok daha önemli bir şeyi fark etmeye başlıyor. Kendi hayatındaki pişmanlıklarının bile aslında sandığı gibi olmayabileceğini. Evet, burası çok ama çok önemli. Bayan M, Nora'ya bir gerçeği açıklıyor. Kedisi Voltaire, bir araba çarptığı için değil, doğuştan gelen ciddi bir kalp rahatsızlığı yüzünden ölmüş. Yani Nora'nın suçu değilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Omuzlarında taşıdığı o devasa yük, o vicdan azabı, meğer hiç var olmamış bir suçluluk duygusundan ibaretmiş. İşte bu an, gerçeği öğrenmenin bir pişmanlığı nasıl yok edebileceğinin en somut örneği. Nora bu gerçeği anladığı anda, Pişmanlıklar kitabındaki o acı dolu "Voltaire'e iyi bakamadım" cümlesi sihirli bir şekilde harf harf silinip gidiyor. Sayfadan adeta buharlaşıyor. Bu, kendini affetmenin ve gerçeği kabullenmenin zaferi adeta. Nihayetinde Nora'nın bu ilk denemeden çıkardığı en büyük ders belki de şu. Hani o keşke şöyle olsaydı dediğimiz alternatif hayatlar var ya. Onlar aslında çoğu zaman kendi gerçekliğimizin zorluklarından kaçmak için kendimize anlattığımız güzel masallar. Ama o masalların da kendi ejderhaları, kendi zorlukları var. Kısacası mükemmel bir hayat diye bir şey yok. Sadece farklı seçimler ve farklı hayatlar var. Ve bu bölümü kitabın da açılışını yapan o muhteşem Sylvia Plath alıntısıyla bitirelim. Bu sözler sanki hepimizin ruhunun derinliklerinden bir çığlık gibi yükseliyor. O içimizdeki sonsuz sayıda insan olma, sonsuz hayat yaşama arzusu ve tek bir bedene, tek bir ömre sığdıramadığımız o hayallerin tatlı hüznü. İşte Nora'nın yolculuğu da tam olarak bu keşfin ta kendisi. Şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün. Sizin kendi gece yarısı kütüphaneniz olsa ilk açacağınız kitap hangisi olurdu? Hangi pişmanlığın peşine düşerdiniz? Ve asıl soru şu, o hayatın gerçekten hayal ettiğiniz gibi çıkacağına emin misiniz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.